Herkese merhaba. Fidonya'ya hoş geldiniz. Bir süredir video çekememiştim. Hayatımda bazı gelişmeler oldu. Fidonya'da bazı gelişmeler oldu. Ve bu gelişmeleri anlattığım hem de bazı güncellemeler var. Onları paylaştığım bir video çekmek istedim ayrıca. 4 ay süren profesyonel aşçılık eğitimi aldım. Mikro işçiliklerle böyle iç içe olunca ve zaten uzun süredir istediğim bir şeydi aşçılık. Yemek yapmayı çok seviyorum. Daha profesyonel bir eğitim almak istedim. Mikro işçiliklerimi tabaklarda nasıl kullanabileceğim, tat dengelerini nasıl yakalayabileceğim gibi konulara değinmek istedim. Kanalın ilerleyen videolarında bu yetiştirdiğim bitkileri nasıl en verimli şekilde mutfağımda kullanabilirim, bununla da ilgili videolar çekmek istiyorum. Aslında biraz onun temelini oluşturmak için gittiğim bir kurstu bu. Daha önce hep masa başında oturduğum için bu süreç bana fiziksel olarak biraz ağır geldi. Belimde ve kolumda sıkıntılar oluştu ve fizik tedaviye gitmek zorunda kaldım. Kursun ilk başlarında hem videoları hem kursu idare etmeye çalıştım ama bir süre sonra hem mental hem fiziksel olarak biraz yoruldum. Yaz da girdi araya. Zaten bitkileri yetiştirmek için sürekli bir klimalı ortam gerekiyor. Dışarıda bir bahçe balkonu oluşturmuştum. Yetiştirdiğim bitkiler de sinek çektiği için çok fazla kapı açıp kapayamadım. Gibi nedenlerden dolayı biraz bu alana ara vermek zorunda kaldım. Balkon bahçesinde de az çok güzel geçti diyebilirim. Biber, domates, çeri domates, salatalık, acur. Biberden bu arada 3 çeşit ektim. Bunun dışında işte daha böyle yeşilliklerim vardı. Nane, fesleğen, reyhan, maydanoz, dereotu, kuzu kulağı. Çoğu şeyi yetiştirmeye çalıştım. Denemek istedim en azından. Daha önce hiç böyle bir saksıda bir yetiştirme deneyimim olmamıştı. Onunla da ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi balkonum çok küçük bir alan. Bu küçük alanı en verimli değerlendirmek için aslında tekli saksılar yerine daha dikey sistemler kullanmam gerekiyordu. Bunun farkındayım. Ama hiç denemedim demek de istemezdim. Tohumdan ektiğim bitkilerim vardı. Tohumdan en son hasadına kadar ben yetiştirdim. Balkonda ne oldu diye sorarsanız da sadece biberler oldu açıkçası. Bir de fesleğen, nane, o tarz yeşillikler oldu. Salatalık, acur zaten tozlaşma olmadığı için böyle dar bir alanda ve şehir içinde onlar hiç çıkmadı. Kulak pamuğuyla görmüşsünüzdür belki, bir çiçeğinden diğer çiçeğine tozlaşma sağlamak için kulak pamuğunu kullanıyorlar. Onu da denedim ama yine de olmadı. Yani çok verimli değil. Yani yetiştirmesi keyifli. Sonucunda güzel ürün alıyorsanız keyifli. Ama seneye bir daha yapar mısın derseniz bu balkonda yapmam açıkçası. Kendi bahçem olduğu zaman bir gün inşallah o zaman ekim yapacağım. Ama biraz daha topraksız tarım, kontrollü ışık. Şimdi mesela ben fidelerimi ektiğim zaman da havalar ısınmıştı. Oh dedim ne güzel ısındı havalar, artık ekebilirim. Ektikten bir hafta sonra dolu yağdı. Mayıs ayı gibiydi. Bu çoğu bitkiyi etkiledi. Yaprakları kötü oldu, çürüdü biraz. Yine toparladılar ama %100 verim aldım diyemem. İzmir gibi bir yerde yaşıyorum. Yazları aşırı sıcak oluyor. Klima hep açmak zorundayım. Klima açınca da bu sefer ortamın nemi çok düşüyor. Bir yatırım yapıp nem makinesi almam gerekiyordu. O dönemde de hem balkon var hem aşçılık var vesaire. Çok fazla yoğunlaşma. Sürekli bir kere sulamanız gerekiyor. Yani her gün ben kova kova su taşıdım dışarıya. Balkonumda bir hortum yok çünkü. Bu bir etken. Sürekli ilgilenmeniz lazım. Zaten doğru düzgün bir verim alamıyorsunuz. Neye? Büyük ihtimalle bu balkonda yine saksıda bir ekim yapmam. Ama bu sefer topraksız tarımda işte dikey tarımlar, daha teknolojiyi kullanabileceğim otomasyon sistemleri, kendi kendine bıraksam bile büyüyebilecek sistemler. Yani az uğraşla aslında daha çok verim alabileceğiniz çok güzel sistemler var. Bunları biraz daha araştırıp uygulamak istiyorum. Yani size böyle anlatayım mı anlatmayayım mı bilemedim açıkçası. Hani çok fazla detay böyle ne yaptın, ne ettin merak etmiyor olabilirsiniz ama hem balkon bahçesi hem içeriki taraf, işte onların yanında farklı fiziksel aktiviteler. Yani hep bunlar birbirini tetikleyen şeyler. Belki bir yola çıktınız, bu tarz bir ekim yapmak istiyorsunuz. Yani bunları göz önünde bulundurarak yatırım yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Tabii bu süreçte YouTube'da video paylaşmasam da Instagram'dan ya da YouTube'dan bana yorumlar gelmeye devam etti. Ulaşanlar oldu tohum konusunda özellikle, yani genel olarak baktığımızda en fazla tohum bulma sıkıntısı çekenler olduğunu gördüm. Evet, ben de çok büyük sıkıntı çektim bulmaya çalışırken. Hatta hala daha tam olarak
tedariğimi sağladığım şöyle bir kişi var diyebileceğim kimse yok. Nereden baksanız 20 çeşit tohum vardır. 15 çeşitini tek bir yerden almıştım. Bu yerde perakende satış yapmıyor. Yani en az yarım kiloluk tohumlar almanız gerekiyordu ve böyle bir yatırım yapmıştım ben. Çünkü zaten mikro işçilikte çok fazla tohum gittiği için hani çabucak tüketirim bunu diye düşünmüştüm. Sonrasında birkaç kere daha tohum almak istedim bu yerden. Birkaç sıkıntılar oldu. Bu sefer de beni dolandırdıklarını öğrendim. O yüzden şu an için tohum tedariği ben kendime bile sağlayamıyorum. Şu an araştırmaya devam ediyorum. Yani normal bir tohum gidip perakende bir yerden almak istemiyorum. Olabildiğince doğal, daha önce hep söylediğim gibi kaplamasız, boyasız olması gerekiyor bu tohumların. Türkiye'de de bunun sayısı maalesef çok az. Ben biraz daha araştırmaya devam edeceğim. Şimdi daha önce yorumlarda yazanlara da kendi sitemde satmak istiyorum, web sitemde diye söylemiştim. Ama bunun tedariğini tam anlamıyla sağlamadıktan sonra, tamamen güvenilir bir yerden almadıktan sonra size bunun satışını yapmanın da çok bir anlamı yok. Web sitesi kurma fikri bu arada hiç aklımda yoktu. Evet, bir web sitesi domainini aldım. Ama bunu blog sitesi olarak kullanmayı düşünüyordum. Şimdi burada da oturup videolar çekiyorum. Şöyle yapabilirsiniz, böyle yapabilirsiniz diyorum ama geriye dönüp baktığınızda diyorsunuz ben bunu nereden alacağım şimdi? Ben bunu işte bulamıyorum. Sen anlatıyorsun ama sen nereden buldun? Yani çok haklı sebepler bunlar. Ama nasıl yaparım? Tedarik konusunda nasıl ilerlerim? Şu an için bir muamma. Yakın zamanda diye yazdım hep yorumlarda. Bunu ayrıca belirtmek istedim o yüzden. Elimden geleni yapıyorum bir an önce yani almak isteyenlere ulaştırabilmek için. Onun dışında bu süreçte tabii hani böyle bir web sitesi kurayım falan diye düşünürken hangi ürünleri satabilirim araştırmaya başladım. Hidrojen peroksit konusunda da şimdi internete yazdığınız zaman ben daha önceki videomda food grade olması gerektiğini söylemiştim. Food grade ibaresi doğru olması gerekiyor ama bu Türkiye'deki yönetmeliğe göre değilmiş. Bir firmayla konuştum. Gıdaya uygun diye yazınca ayrı bir paketleme sürecine giriyormuş. Farklı yönetmelikler devreye giriyormuş. Çoğu marka bu gıda kalite kelimesini paketlerin üzerinden kaldırmış. Ama birebir de sorduğumda evet hani böyle bir bitki yetiştirme için dezenfektanında ve küf sorunu yenmek için bunu kullanabilirsiniz diye bana ilettiler. Şimdi paketin üstünde o sebeple Türkiye'den alacağınız herhangi bir hidrojen peroksit de bulamayabilirsiniz. Belki birebir de sorarak yani %3 hidrojen peroksit diye arattıktan sonra bulduğunuz ürünün firmasına ben şu iş için kullanacağım, buna uygun mudur diye ayrıca sorabilirsiniz. Son olarak da şimdi aşçılık eğitimini aldım, bir kenara koydum. Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretiminden tarım teknolojileri bölümüne kayıt oldum. Eğitimlere doyamıyorum. Böyle bir üniversite okuyayım, tekrar ders çalışayım gibi bir niyetim yoktu ama anlattığım şeyleri daha bilgili bir şekilde, belki farklı yollarla nasıl daha iyi ürün ortaya koyabilirim. Bunu görmek istiyorum. O yüzden farklı eğitimler almak istiyordum zaten. Ayrıca uzun zamandır istediğim 3D yazıcımı da aldım. Yakın zamanda o da gelecek. Biraz program öğrenmeye çalışıyorum şimdi. Neler yapabilirim? Daha çok zaten bitki odaklı, işte saksılar, yetiştirme kapları, bu tarz şeyler üzerine çalışmak istiyorum. Bahçecilikle alakalı. Yazıcımı aldım, tamam değil tabii ki de. Hem program öğrenmem lazım, hem gıdaya uygun filament bulmam lazım. Türkiye'de birkaç yerde buldum ama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Yerli markalar. Yurt dışında FDA onaylı bir firma buldum. Türkiye'ye gönderim sağlamıyor. Sadece toptan satışı var Türkiye'ye. Bu da çözmem gereken konulardan bir tanesi. Ama 3D makinesiyle gerçekten evinizde yapamayacağınız şey yok. Özellikle yemek, içme, bitki yetiştirme bu tarz şeylerde kullanacaksanız suya dayanıklı olması lazım, ısıya dayanıklı olması lazım. PETG filamenti bu konuda daha uygun kalıyor. O yüzden PETG filamentinin gıdaya uygun bir versiyonu sizin bildiğinizde varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bundan da temin edip bu tarz şeyler de yapmak istiyorum. Tekrar döndüm diyebilirim çekimlere. Zaten çok büyük bir ara vermemiştim. 2 aylık bir süreçti ama şimdi yeni videolarla ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Haftada 2 videoya çıkarmayı düşünüyorum. Bunu başarabilirim. Yeni videolarda da dar alanlarda, çünkü benim alanım dar, maksimum verimi nasıl sağlayabilirsiniz? Şehirde küçük ölçekli üretim nasıl yapabilirsiniz? Evinizin bu kadar küçük bir odasında yetiştirdiğiniz ürünlerle, saklama koşullarıyla birlikte bir yıllık gıda giderinizi nasıl
indirgeyebilirsiniz? Bunları konuşmak istiyorum. Kendiniz ve aileniz için sağlıklı bir yaşam mümkün. Bunu nasıl yapabiliriz? Hep birlikte yeni videolarda bunları konuşuyor olacağız. Görüşmek üzere. Farm, yeah, we miss you.